Merhaba. Evet, hoş geldiniz. ASMR gibi mi oldu bilmiyorum. Yeni bilgisayarın ses kaydı ile ilgili olabilir. Dur bakayım, hatta görüntü de bir değişik gözüküyor. Yani bilgisayarı çok beğendim. Görüntü kalitesi çok iyi. Yani, kamerasının görüntü kalitesi çok iyi. Teşekkür ederim, sağ olun. Thank you. Stüdyo ışığı diyormuş. Tamam, şöyle bir deneyeyim bakayım. Böyle daha güzel. Böyle daha güzel. Kıvamına bakayım, oranına. Biraz böyle azalttım. Tamamdır. Hıh. Şöyle yorumlara şeyden mi baksam? Ay, odamın dağınıklığı gözüküyor. Hayır. Dağınıklık gözükmesin, değil mi? Evet. Dumbbell'lar falan gözüküyor. Hah, tamamdır. Güzel. Kendi yayınımı şöyle takip edeyim, yorumları göremiyorum yoksa. Ortalayayım mı? Böyle mi geleyim? Ortalayayım mı? Ay, kendi kendine. Tamam, kes sesini kısayım. Sizin yorumlarınızı telefondan takip ediyorum. Bugün ya bir masal okuyacağım, ya bir Türk masalı okuyacağım. Ortalayacaksan ben bunu yine kaldırırım. Bir tane daha yapayım mı? Evet. Ne bozuk? Ay, yok, hayır. Evet. Şu dumbbell'ları kaldıracağım ya ortadan. Gerçekten ortada dumbbell'lar var. Yani arada dayanamıyorum, çalışıyorum. Şöyle ya. Bir Türk masalı okumayı düşünüyorum. Başlayalım mı? Evet, bir masal seçmem lazım yalnız. Sabır Taşı ve Sabır Bıçağı. Bunu okuyayım diyorum. Ne dersiniz? 161.
Soru cevap mı? Işık biraz az mı diyorsunuz? Kedi masalı çok yakındı çünkü yeni kedi maskesi aldım. Yani kedi masalı okumak isterim tabii ki. Evet. Başlıyorum. Bir zamanlar tek kızıyla birlikte yaşayan fakir bir kadın varmış. Bu kadın dışarı gidip çamaşır yıkarken kızı da evde işinin başında kalırmış. Günün birinde alışkanlığı olduğu üzere pencere kenarında otururken küçük bir kuş uçarak dikiş masasının üzerine konup genç kıza seslenmiş. Ah küçük kız, zavallı kız. Kısmetinde ölüm var. Sonra da uçup gitmiş. O saatten sonra genç kız huzurunu bozmuş. Akşam annesine kuşun söylediklerini anlatmış. Annesi kapıyı pencereyi kapa demiş ve her zamanki gibi işini yap. Ertesi sabah kız kapıyı pencereyi kapayıp işinin başına oturmuş ama birden hır diye bir ses duyulmuş ve kuş masanın üzerinde bitmiş. Ah küçük kız, zavallı kız, kısmetinde ölüm var demiş. Sonra da uçup gitmiş. Genç kız bu sözleri duyunca daha da büyük bir dehşete kapılmış. Annesi onu teselli etmiş. Yarın demiş kapıyı, pencereyi hemen kapa, dolabın içine gir, bir mum yak, işine bak. Yani büyük ihtimalle genç kız dolapta cayır cayır yanacak. Mum yaktığı için ahşap dolap yanacak ve ölecek. O yüzden ölecek. Bakalım. Kızın annesi ertesi sabah şafak sökerken evden çıkmış. O, o çıkar çıkmaz da genç kız her şeyi kapatıp tablasıyla birlikte dolabın içine girmiş. Ama iki dikiş atmasına kalmadan kuş yeniden karşısına biterek ah küçük kız, zavallı kız, kısmetinde ölüm var demiş. Sonra da pır diye uçup gitmiş. Genç kız öyle kederliymiş ki nerede olduğunun bile farkında değilmiş. İşini bir kenara bırakarak bu sözlerin ne anlama geldiğini düşünmeye başlamış. Annesi de bu işin aslını anlayamadığından ertesi gün kuşu görmek için evde kalmış. Ama o gün kuş gelmemiş. Ya var ya, ben de bugün aslında giyindiğim böyle karga siyahı, kuzguni siyah giydim, böyle parlak siyahlar falan. Yani şey gibi oldu, böyle hani kuzgun ölüme haber verir falan ya, onun gibi bir şey oldu. Kederleri çok büyükmüş, hiç neşeleri kalmamış. Evden hiçbir yere çıkmıyor, bütün gün kuş çıkar gelir diye bekliyorlarmış. Bir gün komşularının kızları gelip kadından kızıyla dışarı çıkmak için izin istemişler. Bir gün komşularının kızları gelip kadından kızıyla birlikte dışarı çıkmak için izin istemişler. Belki de biraz dışarı çıkarsa demişler derdini unutabilir. Kadın kızının çıkmasını istemiyormuş ama komşu kızlar ona çok iyi bakacaklarını, gözlerinin önünden ayırmayacaklarına dair söz verince kadın çaresizce kabul etmiş. Böylece kızlar tarlalara giderek dans etmeye gitmiş. Gün batana kadar dönüp durmuşlar. Eve dönerken bir kuyunun başında durup su içmek istemişler. Yoksul kadının kızı da su içmek istemiş ama o da ne?
Bu da ne? Diğer kızlarla onun arasında birden bir duvar yükselmeye başlamış. Öyle bir duvarmış ki yeryüzünde kimse böylesini görmemiş. Hiçbir sesin ardına geçemeyeceği kadar yüksek, hiçbir insanın aşamayacağı kadar sertmiş. Yoksul kadının kızı çok korkmuş. Arkadaşları ise çaresizce ağlayıp inlemeye başlamışlar. Zavallı kızın başına gelenler, zavallı annesinin başına gelenler diye. Şöyle biraz daha rahat edeyim. Ben söyleyemem demiş içlerinden biri. Çünkü bize inanmaz. Ama annesine ne diyeceğiz diye ağlıyormuş bir diğeri. Gözümüzün önünde kaybolup gitti. Senin hatan, onu dışarı çağıran sendin. Hayır sendin. O koca duvarı izleyerek birbirini suçlayıp durmuşlar. Bu arada annesi evde kızını bekliyormuş. Evin kapısında durmuş, kızların gelişini izliyormuş. Kızlar acı acı ağlayarak gelmişler. Zavallı kadına, kızının başına gelenleri söylemeye güçlükle cesaret bulmuşlar. Kadın hemen koca duvarın oraya gitmiş. Kendi dışarıda, kızı içeride öyle bir ağlayıp inlemişler ki ikisinin de gözünde yaş kalmamış. Genç kız ağlayıp sızlarken uyuyakalmış. Ertesi sabah uyandığında duvarın yan tarafında büyük bir kapı görmüş. Başıma ne gelirse gelsin sonunda ölüm bile olsa umurumda değil. Bu kapıyı açacağım diyerek kapıyı açmış. Kapının ardında güzel mi güzel bir saray varmış. Ancak rüyalarda görülürmüş böylesi. Sarayın kocaman bir salonu varmış. Duvarda 40 tane anahtar asılıymış. Genç kız anahtarları alarak etrafındaki kapıları tek tek açmaya başlamış. İlk kattaki odalar gümüş doluymuş. Böyle daha iyi oldu. Nerede kaldık? İkinci kattaki odalarda altın, üçüncü kattaki odalarda elmas, dördüncü kattaki odalarda ise zümrütler varmış. Her iki odada karşısına bir öncekinden daha değerli taşlar çıkıyormuş. Genç kızın gözleri mücevherlerin ışıltısından neredeyse kör olacakmış. Şeyi düşündüm de acaba şöyle bir sembol olabilir mi? İlk kattaki odalar gümüş dolu. Yani ben mesela bunu birinci çakra olarak şey yapsam, toprak desem. İkinci kattaki ikinci çakra ve su elemi altın diyor. Çok da uymadı. Hani çakralar göre yapsam dedem diye düşündüm ama 3 numaranın altın olması gerekirdi. Ama orada elmas var. Gerçi elmas da ateş elementiyle bağlantılı olabilir ama neyse ben bunu çok karıştırmayayım şimdi. Evet. Genç kızın gözleri neredeyse ışıltılardan, mücevher ışıltılarından kör olacakmış. Neyse, devam ediyoruz. 40. odaya geldiğinde yerde uzanmış yakışıklı bir bey görmüş. Bey. Hey hanım, bey böyle diyorlar. Yanında inciden bir yelpaze, göğsünde ise üzerinde her kim 40 gün boyunca beni yelpazeler, o sırada yanı başımda duasını ederse kısmetini bulur yazan bir kağıt varmış. Aa,
Ama eğer şimdi kız bu adama kavuşmak için her gün yelpazelerse kısmetinde ölüm var diyordu. Belki de o yüzden ölecek. Belki de adamın adı ölüm ya da belki de bu Azrail. Bakalım. O an genç kızın aklına küçük kız gelmiş. Demek kaderiyle bu uyuyan adamın yanında yüz yüze gelecekmiş. Hemen abdestini almış, yelpazeye uzanmış. Bir Türk masalı ya bu. Dua okuyacak çünkü bir de zaten. Beyin yanına oturuvermiş. 40. gün dolana kadar gece gündüz hiç durmadan yelpazelemiş. Bir yandan da sürekli dua etmiş. Nasıl, uyumamış mı yani hiç? Son günün sabahından pencereden dışarı baktığında sarayın önünde zenci bir kız görmüş. Ay, çok ilginç bir masal. Kızı yanına çağırıp kendisi abdest tazeleyip biraz dinlenirken onun beyin yanında dua etmesini istemek gelmiş aklına. Yani ne sanacak biliyor musunuz şimdi adam, ah sen beni 40 gün boyunca yelpazeledin, benim için dua ettin, senle evleneceğim diyecek, zenci kızla evlenecek. Bir de bu masallarda bir ırkçılık vardır ya, böyle zenci, siyah, Arap falan. Yani bu böyle kötü karakterde yaptılar bu kızı şimdi. Büyük ihtimalle böyle bir ırkçılıkla karşılaşacağız. Kızı hemen çağırıp beyin yanına oturtmuş. Yüzünü yelpazeleyerek dua etmesini söylemiş. Kendisi de aceleyle abdest alıp süslenmiş ki bey uyandığında hayatının kısmetini en iyi ve neşeli haliyle görsün. Bu arada zenci kız da kağıtta yazanları okumuş. Beyaz kız oyalanırken genç adam da uyanıvermiş. Etrafına bakınıp da zenci kızı görür görmez ona sarılıp artık karısı olduğunu söylemiş. Zavallı beyaz kız odaya geldiğinde gördüklerine inanamamış. Ancak zenci kız onu kıskanarak beye, ben bir sultan kızıyım ve olduğum gibi görünmekten utanmıyorum. Oysa bu küçük hizmetçi karşıma böyle süslü püslü çıkma cesaretini gösteriyor demiş. Sonra kızı odadan kovalayarak işini bitirmesini, yemekleri pişirmesini söylemiş ve mutfağa göndermiş. Bey şaşırmış ama bir şey dememiş. Ne de olsa zenci kız onun karısıymış. Beyaz kız da yalnızca bir mutfak hizmetçisi. Bakın, işler tersine döndü. Kölelik sistemi falan. Yani bir de hep zencileri böyle işlere falan çalıştırıyorlar. Köleler falan ya. Yani bakalım nasıl bitirelim. Evet. Bayram zamanı gelmekteymiş. Dönemin adetleri gereği bey de hanesinde çalışanlara hediyeler vermek arzusundaymış. Karısına gidip bayram için istediği özel bir şey olup olmadığını sormuş. Zenci kadın kocasından iğneyle dikilmemiş. Ay, şimdi diyeceğim ki acaba kocasından beyaz kadın eti yemek istediğini söyleyip kızı kesmesini falan istemiş midir bu diye düşünüyorum. Yani böyle canice bir istek falan. Yani büyük ihtimalle kızı öldürmeye dair bir istek çıkacak bunun altından. Tahminim böyle. Evet, bayram için isteği olup olmadığını soruyor karısına. Bakalım ne çıkacak. Zenci kadın kocasından iğneyle dikilmemiş, makasla kesilmemiş bir elbise istemiş. Adam daha sonra mutfağa inerek beyaz kıza ne istediğini sormuş. Sarı renkli sabır taşı ile kahverengi saplı sabır bıçağı, ikisini birden isterim demiş genç kız. Bey yola koyulmuş. Siyah kızın elbisesini almış ama sabır taşı ile sabır bıçağını hiçbir yerde bulamamış. Hediyeleri tamamlamadan eve dönemeyeceğinden ne yapsın? Gemiye binip denizlere açılmış. Gemi henüz yarı yoldayken birdenbire duruvermiş. Ne ileri gidiyormuş ne de geri. Kaptan korku içindeymiş.
Yolculara gemide sözünü yerine getirmemiş biri olduğunu, bu yüzden ilerleyemediklerini söylemiş. Bunun üzerine bey ileri atılarak sözünü tutmayanın kendisi olduğunu söylemiş. Onu hemen karaya indirmişler. Sözünü yerine getirdikten sonra gemiye dönebilirmiş. Ancak bey deniz kıyısında epey bir yol gitmiş yürüyerek. Sonunda büyük bir vadiye varmış. Büyük bir kuyuya varana kadar dolaşmış durmuş. Kuyuyu çevreleyen duvarlara dokunmasıyla birlikte karşısında birden devasa bir zenci belirerek dileğinin ne olduğunu sormuş. Sarı renkte bir sabır taşı ile kahverengi saplı sabır bıçağını dilerim demiş bey zenciye. Birkaç saniye içinde hem taş hem de bıçak ellerindeymiş. Bey gemiye dönüp evine gitmiş. Elbiseyi karısına verdikten sonra taş ile bıçağı da mutfağa götürmüş. Ancak kızın bunlarla ne yapacağını merak ederek bir akşam mutfağa gizlenip kızı gözlemlemeye başlamış. Ne yapacak? İntihar mı edecek acaba yani? Gerçekten yani ben bazen bu masallardaki bile bile salaklıkları anlamıyorum gerçekten. Yani o kadar 40 gün durdun da yani son gün mü birine emanet ettin yani? Gece çökerken kız bıçağı bir eline almış, taşı önüne koymuş ve onlara hikayesini anlatmaya başlamış. Küçük kızın ona 3 kez gelip söylediklerini, annesiyle ikisinin düştükleri korkunç durumu anlatmış. 3 kez gelip de kaderinde ölüm var demesini ve annesiyle yaşadıklarını, buraya düşmesini anlatmış. Kız taşa bakıp da içini dökerken taş kabarmaya başlamış. Sarısı sanki taşta yaşam varmış gibi tıslayıp köpürmekteymiş. Genç kız beyin sarayına gelişini, odaları gezişini, onun yanında 40 gün 40 gece dua edişini, kendisi yıkanıp giderken dua etmesi için siyahi kıza nasıl güvendiğini anlatmış. Sarı taş yeniden kabarmış, tıslamış, sanki patlamak üzereymiş gibi köpürmüş. Sonra genç kız, siyah kızın onu nasıl kandırdığını, beyin onun yerine siyah kızı kendine eş alışını anlatmış. Sarı taş kabarmaya, tıslamaya, köpürmeye devam ediyormuş. İçinde gerçek bir kalp varmış sanki. Derken aniden patlayarak küle dönmüş. Genç kız küçük bıçağı sapından tutarak şöyle demiş. Ah sarı sabır taşı, sen ki bir taşsın. Benim gibi narin, küçük zavallı bir kızın yaşadıklarını dayanamayarak çatlıyorsun. Sonra da bıçağı göğsüne saplamak için kaldırmış. Ancak bey saklandığı yerden çıkarak bıçağı kızın elinden almış. Benim gerçek kısmetim sensin diye haykırmış adam. Sonra da onu yukarıya siyah kadının yerine götürmüş. Zenci kızı ihanetinden dolayı öldürdükten sonra genç kızın annesini de yanlarına almışlar ve hep birlikte mutlu mesut yaşamışlar. Küçük kuş ara sıra gelir sarayın penceresine tüner neşeli şarkısını söylermiş. Bu kez şöyle söylemiş şarkısını. Ah küçük kız, mutlu küçük kız, kısmetini buldun işte. Gerçekten ilginç bir masaldı ama anlamıyorum. Gerçekten Türk kızlarını anlamıyorum. Herhalde bu Türk kızı olayı yani 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 ne bu melodram, ne bu arabesklik, yani böyle ah vah falan yani gerçekten. Evet.
Yayını kapatacağım. Hazırlıklarımı yapıyorum. Arabesk pek de sevmem açıkçası. Çok tercih etmem. Şöyle de diyeyim size, şöyle biraz bakıyorum mesajlara. Şu var, şeyi sevmiyorum. Ben her zaman, nasıl diyeyim? Ben her zaman hayatımda, yani zorluklar da yaşasam oradan pozitif bir şey çıkarmaya çalışırım. Yapıcı olmaya çalışırım. Evet, bazen bir sıkıntı, bir sorun olabilir, acı olabilir, keder olabilir ama hani şey klişe anlamıyla derler ya her şeyin içinde bir mutluluk, bir güzellik bulmak, güzeli görmeye çalışmak. Yani ben buna bakıyorum. Bu yapıda biri olduğum için, pozitif ve yapıcı biri olduğum için, yani bir acı da olsa, yani hayat yine de güzel demeye her zaman bakarım, çalışırım ve, onda ne yapabilirim, artı ne koyabilirim diye bakarım. Yani böyle kaderine ağlayıp kurban psikolojisine girip ah ah vah vah demek, şikayet etmek falan hiç olmuyor. Yani, ne diyeyim, hayatta bir şeylere rağmen yapabilmek en önemlisi, en kıymetlisi bence. Ne derler? Bunu yaptım ama rağmen yani takıyla birlikte bir şeylere rağmen yapmak en kıymetlisi, en geliştirici olanı bence. Evet, böyle de bir mesaj verdikten sonra yavaş yavaş ben yayını kapatayım. Tanrıça olma durumunuzu genel hayatta eskiden daha çok eskiden de şöyle bir şey diyeyim size ya, içindeki tanrıça taraf, yani şey falan da değilim yani müthiş ukala olup ah ben tanrıçayım falan diye. Yani bu değil, tanrıça da yapıcıdır. Tanrıçaların bir sürü işi vardır biliyor musunuz siz? Yani şey falan düşünün, Olimpos tanrıçalarını düşünün. Ohu aslında tanrıçalık da bir görev icra etmek. Kolay değil yani. Hımm. Evet. Neyse ben bugün de yayını kapatıyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bir Oscar yayını yapmak istiyorum. Yarın gece canlı yayın yapmasam bile belki bir şeyler çekerim. Belki projektör karşısında ya da böyle görüntüler karşısında yorum yapalım. Belki böyle bir sürpriz kırmızı halı yayını belki de Instagram'da yaparım bilmiyorum. Böyle bir şeyler düşünüyorum. Gece zaten ya da ertesi günü üzerine değerlendirme ve sohbet yapabiliriz. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler, hoşça kalın. Üyelerim birazdan canlı yayındayız. Beraber olacağız. Görüşürüz. Bay bay.